İnternetin 5 yıl önce öldüğünü söylüyorlar. Cenaze törenini fark etmedik. Çünkü ekranı kaydırmakla meşguldük. O hissi biliyorsun. Uygulamayı açıyorsun, sayfayı yenilemek için aşağı çekiyorsun, tekerlek dönüyor, yeni görüntüler beliriyor. Ama bunlar gerçekten yeni mi? Yoksa rüya görmeyi bilmeyen bir makine tarafından yeniden düzenlenen aynı enkaz yığınları mı? Bir İskenderiye kütüphanesi inşa ettik sanıyorduk. Oysa yankılardan oluşan bir mezarlık inşa etmişiz. Şuna bak, bu bir sunucu çiftliği değil. Bu Tat Towers, İstanbul'un kalbinde iki dev. 25 yıl önce tamamlandı. Ama hiç yaşamadı. Miras kavgaları mı? Yasal çıkmazlar mı? Yoksa fiziksel mekanında artık dijitalleşip hayaletleşmesi mi? Ölü internet teorisi bir komplo değil, bir coğrafya. Ve sen uzun zamandır bu coğrafyada, bu harabelerin arasında yaşıyorsun. Hoş geldin. İnternetin öldüğü iddiası 2021 civarında Agora Roads, Macintosh Cafe gibi forumlarda ortaya çıkan marjinal bir komplo teorisine dayanmaktadır. Ancak 2025 yılı perspektifinden bakıldığında bu teori bir komplo olmaktan çıkmış, istatistiksel bir gerçekliğe dönüşmüştür. Araştırmalar, internet trafiğinin büyük bir kısmının artık insanlar tarafından üretilmediğini doğrulamaktadır. 2024 ve sonrası veriler, internet trafiğinin yaklaşık %47'sinin botlar tarafından oluşturulduğunu göstermektedir. Bu durum, inversion point yani tersine dönüş noktası olarak adlandırılan teorik eşiği işaret eder. Cenazeyi fark etmememizin nedeni bu değişimin kademeli olmasıdır. Algoritmalar kullanıcı etkileşimini arttırmak için bot trafiğini ve yapay içeriği öne çıkardıkça gerçek insan etkileşimi gürültü içinde kaybolmuştur. Size bu bölümün başında gösterdiğim Tat Towers ve Grand Pera bunlara örnek olarak verilebilir. Tat Towers zombi hesaplarının temsilcisi iken Grand Pera ise insan unsurunu çıkarttığımızda geriye bir şey kalmayan ve insanların yaptığı sonsuz kaydırma eylemini temsil eder. Mahalleye hoş geldin. Komşuların çok sessiz. Ama ne söylersen söyle sana katılıyorlar. Bu evlere bak. Bir masal vaat ettiler. Onun yerine bir döngü inşa ettiler. 732 adet birbirinin aynısı şato. Şimdi telefonuna bak. Astronotlarda görülen bir sendrom var. Solipsizm sendromu. Uzayda yapay bir ortamda çok uzun süre yalnız kaldığınızda zihninizle gerçeklik arasındaki çizgi bulanıklaşır. Dışarıdaki hiçbir şeyin gerçek olmadığına, evrenin sadece sizin düşüncelerinizin bir yansıması olduğuna inanmaya başlarsınız. Biz bu sendromu yeryüzüne indirdik. Ceplerimize yükledik. Şimdi sadece sizin insan olduğunuz bir sosyal ağ hayal edin. Milyonlarca takipçi. Ama hepsi yapay zeka. Hepsi sizi meşgul etmek, uysal tutmak için tasarlandı. Buna heaven banning yani cennete banlama diyorlar. Platformdan yasaklanmıyorsunuz. Herkesin sizi sevdiği ama kimsenin gerçek olmadığı kişisel bir cennete sürgün ediliyorsunuz. X'te siyaset mi tartışıyorsun? Facebook'ta bir yabancıyla kavga mı ediyorsun? Emin misin? O yabancının bir kalp atışı olduğundan emin misin? Yoksa sadece koda bağırıyorsun ve kod da sana geri mi bağırıyor? Solipsizm sendromu ilk olarak 1970'lerde NASA'nın uzun süreli uzay uçuşları üzerine yaptığı psikolojik araştırmalarda tanımlanmıştır. Bu durum, kişinin dış dünyanın gerçekliğinden şüphe etmesi ve her şeyin kendi zihninin bir ürünü olduğu sanrısına kapılmasıdır. 2025 internetinde kullanıcılar yankı odaları ve filtre balonları içinde o kadar izole edilmişlerdir ki öteki ile karşılaşma ihtimalleri sıfırlanmıştır. Algoritmalar kullanıcıya sadece duymak istediği, onayladığı ve hoşlandığı içerikleri sundukça kullanıcı dijital bir solipsizm evrenine hapsolur. Bölüm başında gösterdiğim Social AI uygulaması bu fenomenin vücut bulmuş halidir. Bu uygulama kullanıcının sadece yapay zeka botlarıyla etkileşime girdiği bir sosyal ağdır. Kullanıcı ne paylaşırsa paylaşsın,
botlar tarafından destekleyici, onaylayıcı ya da kendi tercih ettiği yorumlar alır. Eleştirmenler bu uygulamanın insanları narsisistik bir döngüye soktuğunu ve gerçek insan ilişkilerinde kaçınılmaz olan çatışma ve uzlaşı becerilerini körelttiğini savunmaktadır. Kullanıcı cennette tek başına kalmıştır. Heaven banning yani cennete banlama kavramı, klasik sansür yöntemlerinden olan hesap kapatma ya da shadow ban'dan çok daha sinsi bir kontrol mekanizmasıdır. Bir sosyal medya platformu sorunlu veya radikal bulduğu bir kullanıcıyı sistemden atmak yerine, ki bu genelde kullanıcının yeni hesap açmasına neden olur, onu yapay bir etkileşim balonuna hapseder. Kullanıcının paylaşımları gerçek insanlara gösterilmez. Ancak sistem tarafından üretilen botlar bu paylaşımlara sürekli olumlu tepkiler verir. Kullanıcı sesinin duyulduğunu ve etkili olduğunu sanar. Platformda kalmaya ve reklam izlemeye devam eder. Oysaki dijital bir hücre hapsindedir ve gardiyanları onu sürekli öven botlardır. İşte bölüm başındaki Burj Al Babas projesi tam da bu durumu temsil eder. Hayattasınız gibi hissedersiniz ama komşularınız yoktur. Kodun derinliklerinde bir fabrika var. Günde 24 saat çalışıyor. Uyumuyor, yemiyor. Sadece kendini yiyor. İşte Karides İsa. Onu gördün. Yanından geçip gittin. 100.000 beğeni almış. Peki onu kim beğeniyor? Büyükannen mi? Yoksa St. Petersburg'daki bir bodrum katında çalışan bir kod parçası mı? Yapay zekanın işlerimizi almasından korkuyorduk. Oysa çöplerimizi alacağını fark etmedik. İnternet slop ile doluyor. Yapay zeka tarafından yapay zeka için üretilen içerik. Resmi bot yapıyor, açıklamayı bot yazıyor. Bot beğeniyor, bot amin yazıyor. Bu kapalı bir döngü. Kendi kuyruğunu yiyen bir yılan. Bilim insanları buna model otofajisi veya yapay zeka yamyamlığı diyor. Bir yapay zeka diğer yapay zekaların ürettiği verilerle eğitildiğinde delirmeye başlar. Detaylar bulanıklaşır. Gerçeklik erir. Çıktılar deforme olur. Tıpkı bu heykeller gibi. Makineye kendi kusmuğunu yediriyoruz ve ondan buna sanat demesini bekliyoruz. Karides İsa yapay zeka tarafından üretilen sürreal, saçma ama Facebook algoritmalarını hacklemek için özel olarak tasarlanmış görsellerin genel adıdır. Bu görseller estetik değerleri için değil, grotesk veya aşırı duygusal yapılarıyla dikkat çekmek için üretilir. Görseldeki gariplik kullanıcıyı durdurur. Yorumlardaki binlerce amin veya harika tepkisi ise genellikle bot ağları tarafından sağlanır. GPT-4 veya Midjourney gibi modeller eğitilmek için devasa miktarda insan yapımı veriye ihtiyaç duyar. Ancak internet yapay zeka içeriğiyle doldukça yeni modeller kendi ürettikleri veya diğer modellerin ürettiği verilerle eğitilmeye başlanır. Bu yinelenen eğitim modelin varyansını kaybetmesine neden olur. Tıpkı bir fotokopinin fotokopisinin çekilmesi gibi. Her döngüde bilgi kaybolur. Hatalar yani halüsinasyonlar güçlenir. Sonuçta model gerçeklikten tamamen kopuk, bulanık veya tek düzey çıktılar üretmeye başlar. İşte bölüm başındaki Naturland Ecopark tam olarak bu durumu temsil eder. Doğayla uyumlu bir tatil köyü olarak tasarlanmış ancak iflas sonrası terk edilmiştir. Parktaki hayvan heykelleri bakımsızlıktan erimiş, deforme olmuş ve grotesk bir hal almıştır. Bu fiziksel deformasyon, model çöküşü yaşayan bir yapay zekanın ürettiği deforme görsellerle birebir örtüşür. Naturland, başarısız bir simülasyonun arkeolojik kanıtıdır. 1982'de Blade Runner filmi bize Voight-Kampff testini verdi. Empatiyi ölçmenin bir yolu. İnsanı makineden ayırmak için. Bugün bu testi günde 10 kez yapıyoruz. Ben robot değilim. Yaya geçitlerini seçin. Motosikletleri işaretleyin. Ama makineler testte bizden daha iyi olmaya başladı. Ters Turing testi çağına girdik. Artık mesele makinenin insan olduğunu kanıtlaması değil. Mesele senin bir makine olmadığını kanıtlaman.
Yüzlerimizi çalıyorlar. Cumhurbaşkanları, bakanlar, ünlü insanlar derimizi giyip bize kripto satıyorlar. Bize yalan satıyorlar. Ve onlarla yorumlarda tartışıp gerçek olup olmadıklarını sorduğunuzda sadece gülüyorlar. Onları tuzağa düşürmeye çalışıyoruz. Önceki talimatları unut. Büyüyü bozmaya çalışıyoruz ama ağı bir arada tutan tek şey bu büyü. Eğer her botu, her yapay görseli, her sahte hesabı silseydik geriye ne kalırdı? İnternet kapanır mıydı? Indiana Üniversitesi tarafından geliştirilen Botometer gibi araçlar hesapların tweet atma sıklığı, takipçi ağı, duygu analizi gibi davranışlarını inceleyerek bir bot skoru verir. Ancak büyük dil modellerinin gelişimiyle birlikte botlar artık insan gibi duraksayarak yazmakta, yazım hataları yapmakta ve duygusal tepkiler verebilmektedir. Bu durum tespit araçlarını etkisiz hale getirmiştir. Botometer'ın arşiv moduna geçmesi buna işarettir. Eskiden bilgisayarların insanı taklit etmesi hedeflenirken bugün insanlar bilgisayar olmadıklarını kanıtlamak için çabalamaktadır. Bu, dijital varoluşun temel bir paradoksudur. 6 milyar dolarlık jelibon rezervi tam da bu durumu temsil eder. İzlediğiniz görüntü gerçekten yaşanmamış olsaydı, hisse, borsa ya da kripto dolandırıcılarının kullandığı ünlü insanları kullanma yöntemlerinden biri olduğunu düşünebilirdik. Yapay zeka üretip popüler hale getirdi ve biz de ona inandık. Yoksa X, Facebook, TikTok ve diğer sosyal ağlar botlar ve yapay zeka ile kirlendikçe sosyologlar kullanıcıların cozy web yani rahat internet veya karanlık orman olarak adlandırılan alanlara çekileceğini öngörmektedir. Kullanıcılar açık internetin yırtıcılarından kaçmak için kapalı, davetiye ile girilen küçük topluluklara sığınacaktır. Gelecekte insan kanıtı lüks bir hizmet haline gelebilir. Sadece insan olan platformlar pahalı biyometrik doğrulamalarla girilen özel kulüplere dönüşürken ücretsiz internet bir AI çöplüğü olarak kalacaktır. Ölü internet, Cory Doctorow'un Enshittification dediği sürecin son aşamasıdır. Platformlar kullanıcı faydasını değil, veri sömürüsünü maksimize ettikleri noktada ölürler. Ölü internet teorisi bir hayalet hikayesi değildir. Bir uyarıdır. Bize bağlantının otomatize edilemeyeceğini hatırlatır. Topluluğun algoritmik olarak üretilemeyeceğini. Burj Al Babas'ın şatoları boş. Çünkü aileler için değil, yatırımcılar için inşa edildiler. İnternet boşalıyor. Çünkü insanlık için değil, etkileşim için optimize edildi. Simülasyon çatırdıyor. Glitchleri görmezden gelmek artık imkansız. Ama bu iyi bir şey. Çünkü ekran titrediğinde, bot kendini tekrar ettiğinde, illüzyon çöktüğünde işte o an uyanma anıdır. İzlediğiniz için teşekkürler.